Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşlama içli köfte tarifiyle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime başlamadan önce ilk olarak bulgurlarımı göstermek istiyorum. Bu seferki tel bulgurumuz. Bu da normal kısırlık bulgurumuz. Her birinden 1,5 bardak kullandım. Birebir oranında istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyip güzelce karıştırdım. Daha sonra üzerine 1 bardak ılık su ekliyorum. Kesinlikle sıcak su olmasın. Soğuğa yakın ılık su kullandım. Bu tarifte kaynar su veya sıcak su kullanırsanız sizi daha da zorlayacaktır. O yüzden ne kadar soğuğa yakın olursa o kadar sizin için daha rahat olacak. Suyumu ekledim. Kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 2-3 saat kadar bekletiyorum. Eğer aceleniz varsa 20 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Veya akşamdan hazırlayıp sabah kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bulgurumu dinlenmesi için kenara aldım. İç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. İç malzemesi için çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını tavaya aldım. Üzerine 300 gram kadar kıymamı ekleyip hızlı kavuruyorum. İlk etapta topaklanma olmaması için yüksek ateşte eze kavuruyorum. Ben tuzunu bu aşamada ekledim. Bu aşamada eklediğiniz zaman et çok daha lezzetli oluyor. Bu arada ben iç malzemesini sıvı yağ ile hazırladım. Dilerseniz 1 yemek kaşığı tereyağı ile de hazırlayabilirsiniz. Sıvı yağ ile hazırladıktan sonra tavayı yan tutuyorum. Fazla yağı o şekilde süzülmüş oluyor. Güzelce kavuruyorum. Bir yandan da soğanlarımı doğruyorum. Bu tarif için ben 2 tane büyük boy soğan kullanacağım. Soğan miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kıyma güzelce kavrulup suyunu çektikten sonra 4-5 dakika kadar bu şekilde güzelce kavuruyorum. Çok fazla kurutmamaya dikkat edin. Minik doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Soğanlar yumuşayıp hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurdum. Baharat olarak ben pul biber ve karabiber kullandım. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ekstradan eğer istiyorsanız maydanoz ve ceviz de ekleyebilirsiniz. Baharatlarını ekledikten sonra 2 dakika kadar daha kavurdum. Soğuması için kenara alıyorum. Kıymamı kenara aldım. Hemen dinlenen bulgurumu masaya aldım. Gördüğünüz gibi bu aşamada taş gibi oluyor. Kaşık yardımıyla birbirinden ayırıyorum. Daha sonra elimle topakları çözüyorum. Zaten kolay bir şekilde açılıyor. Bulgurları elimle ova bu şekilde açtım. Daha sonra azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlayacağım.
İlerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Normalde ben yanıma su alırım, o şekilde elimi ıslata ıslata yoğururum. İlk defa deneyenler için suyunu da ölçmek istedim. Azar azar su ilavesi yapmaya devam ediyorum. Masada yoğurmak çok zor olduğu için sofra bezinin üzerine alıp yerde yoğurmaya devam edeceğim. Azar azar su ilavesi yaparak yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 1,5 bardağa yakın su kullandım. Ama kesinlikle 1,5 bardak değildi. 1 bardaktan sonra kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurunuzun orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Çok fazla su eklerseniz daha sonra elinizde açtığınız zaman dağılacaktır. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız Allah'ın izniyle hiçbir sorun yaşamazsınız. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına yoğurma kısmını biraz uzun tuttum. Eğer isterseniz hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu 15 dakika kadar yoğurdum. Hemen hamurun kıvamına bakalım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde açılıyor. Ama ben yine de bir 5 dakika kadar daha yoğuracağım. Daha sonra içli köftelerimi hazırlamaya geçeceğim. İçli köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle yuvarlayalım. Elime çok az sıvı yağ sürdüm. Parmak ucuyla sıvı yağını alıyorum. Çok fazla kullanırsanız içli köfteleriniz sonradan çatlayabilir. İlk etapta parmağınızı sıvı yağ batırdıktan sonra dilerseniz su ile devam edebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda o şekilde de göstermeye çalışacağım. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Hemen yanıma biraz da su aldım. Hamuru bu şekilde sıkıştırıyorum. Daha sonra elimle yuvarlayıp hafif oval şekli verdim. Daha sonra parmaklarımla avucuma bastıra bastıra açıyorum. Birazdan daha da yakın göstereceğim. Videonun açısını bu aşamada çok fazla ayarlayamamışım. Ayrıca birçok içli köfte tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. İçli köfte tariflerim gerçekten çok beğeniliyor. Sizlerin de beğeneceğinize eminim. Yakından da göstereyim. Avucumu ıslattım. Hamuru bu şekilde yumuşatıyorum. Elimle yuvarlayıp açmaya başlıyorum. Parmağımı sadece sıvı yağına batırıyorum. Çok fazla yağ almayın. Bu şekilde daha rahat açıldığı için sıvı yağ kullandım. İçli köfteleri hazırladım. 1,5 yemek kaşığı kadar içten koyup kapatıyorum. İçli köfteyi kapatmak gerçekten biraz zor oluyor. Yavaş yavaş bu şekilde kapatıyorum. Fazla olan kısmı elimle koparttım. Meraklısı için 1-2 tane daha açacağım. İlk defa deneyenler gerçekten biraz zorlanıyor. O yüzden ben de ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Yavaş yavaş bu şekilde kapattım. Fazla olan kısmını alıyorum. Hafif ıslak elimle bu şekilde kapattım.
Hemen son olarak bir tane daha hazırlayıp hızlı bir şekilde haşlamaya geçeceğim. İlk elimize parçayı aldıktan sonra su ile bu şekilde hamuru yumuşattım. Yuvarladıktan sonra elimi sıvı yağına batırdım. İlk etapta avucuma sürdüm. Daha sonra parmağımı hamurumun içerisine batırarak yavaş yavaş bastırarak açıyorum. Sadece bu şekilde bastırıyorum. Açmaya devam ediyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra iç malzemesini koyup kapatıyorum. İçli köftelerimi hazırladım. Hemen hızlı bir şekilde haşlamaya geçiyorum. Ben sadece 4 tane haşlayacağım için küçük bir sos tenceresi kullandım. Yeteri kadar su ekledim. Göz kararı olacak şekilde iri tuzu ekleyip kaynamasını bekliyorum. Suyum kaynamaya başladıktan sonra içli köfteleri içerisine bırakıyorum. İçli köfteler hafif yukarıya kalkıncaya kadar kaynatıyorum. Bu işlem için 4-5 dakika kadar yeterli olacaktır. İçli köfteler kaynamaya devam ederken hemen bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi daha da pürüzsüzleşti. Kesinlikle çatlama, patlama herhangi bir şey olmadı. Sizler de tarifimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Hem pratik, hem kolay, hem ekonomik bir tarif. Ben içli köfteleri kızarttıktan sonra tereyağında bir çevirip daha sonra toz kırmızı biber ekleyip o şekilde servis edeceğim. Dilerseniz salçalı yağ yakıp o şekilde de servis edebilirsiniz. Şöyle 50 gram kadar tereyağımı eritiyorum. Bir yandan da içli köfteler kaynamaya devam ediyor. Tereyağını tamamen erittikten sonra ocağımızın altını biraz kısalım ki tereyağımız yanmasın. 1-2 çevirmemiz yeterli olacaktır. Çevirdikten sonra ben yağın içerisine 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ekleyip o şekilde yakıp daha sonra üzerine döküp o şekilde servis ettim. Sizler de dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz ama bu şekilde denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.